Elektrik tesisatının yükünü üstümüzden attıktan sonra artık önümüze bakıp manifoldu söktükten sonra restorasyon için karşımıza çıkan ilk parça marş motoru. Herhangi bir sorun olmamasına karşın buraya kadar gelmişken önleyici bakım olarak bu parçanın da bakımını yapmaya karar verdim. Marş motorunun elektrik kablolarını tesisat revizyonunda zaten söktüğüm için sadece motor bloğuna sabitleyen 2 adet cıvatasını sökerek yerinden çıkarttım. Epey kirli durumda olan marş motorunu tezgaha alarak burada selenoidin söküm işlemiyle devam ediyorum. 3 adet cıvatayı yerinden çıkartıp selenoidi aldıktan sonra iç kısımdaki çatalın hareketini sağlayan pimi de kurtarıp dışarı alıyorum. Çok uzun süre sökülmemiş olacak ki tüm cıvataları darbeli tornavida ile sökerek arka kapağı ve mil üzerindeki sekmanı yerinden çıkarttım. Gövdenin arkasındaki diğer kapağı da alabilmek için 2 adet bu uzun cıvataları sökerek usul usul kapağı sıkıştığı yuvasından kurtardım. Ancak gövde, rotor ve kapak birlikte çıktığı için bunları da ayırdığımda iç kısımda biriken tozları daha net gördüm. Rotor ve iç kısımda biriken bu yabancı maddeler şimdi olmasa bile ileride sorun çıkartabileceği için tam zamanında müdahale etmişiz diyebilirim. Marş dişlisinin olduğu gövdeyi alt dişli grubundan ayırdıktan sonra tüm parçaların detaylı temizlik işlemine geçiyorum. Parçaların detaylı temizliğini elektrolikit ve bez yardımıyla güzelce yaptım. Güneş dişli ve marş dişlisinin temizliğini de aynı şekilde yaptıktan sonra marş motorunun dış kısmındaki detaylı temizlik işlemi için de tel fırçadan hepsini tek tek geçirerek yaptım. Gövde içerisindeki pasları temizleyip dönüştürücü ile koruma altına alarak gerekli izolasyonları yapıp doğruca boyama işlemine geçiyorum. Gövde kısmını ve selenoidi siyah, arka ve ön kısımdaki parçaları da ısıya dayanıklı gümüş gri ile boyayarak hepsini kurumaya bıraktım. Boyama ve temizleme işlemi sonucunda tüm parçaların durumuna hızlıca bir bakacak olursak sanırım sonuçlar gayet tatmin edici. Rotor üzerindeki kolektörü bir zımpara ile parlatıp kanalları temizledikten sonra her birinin kontrolünü ölçü aletiyle yaparak sağlam olduğunu gözlemledim. Güneş dişli sistemini ısıya dayanıklı silikon gres ile yağlayarak bu parçayı çatalı ile birlikte yuvasına güzelce yerleştirdim. Marş selenoidinin de montajdan önce iç kısmını dielektrik gresle ufaktan yağlayıp bunun da montajını yeni cıvataları ile gerçekleştirdim. Rotor üzerinde bulunan kömürlerin de ömrü yarı olduğundan eskisini takmak yerine bunu da sıfırlayarak kolektör üzerindeki yerine dikkatlice geçirdim. İlk alışma sürecinde rahatlık olması adına yağlı kontak spreyi kullanarak hem kömürlerin hem de kolektörün daha rahat çalışmasını sağladım. Gövde içerisindeki kapağı takıp uygun pozisyonda ayarlamasını yaparak dişli grubuna montajını yaptım. Daha sonra rotoru alıp kömür ve mıknatıslara zarar vermeden yerine yerleştirdim. Arka kapağı da oturtturduktan sonra sekman, cıvata, conta gibi ıvır zıvırları da taktıktan sonra doğruca test aşamasına geçiyorum. Selenoid kısmının testi, motorun çalışması ve kontak sinyali ile çalışmasını kontrol ederek her şeyin sorunsuz olduğunu gözlemledim. Restorasyonu yapılmış marş motorumuza şöyle bir baktıktan sonra araca montajlama işlemine geçiyorum. Restorasyon sürecimiz devam ettiği için şu anlık motorun çalışmasını araç üzerinde sizlere gösteremesem de eskisinden daha güçlü olduğuna dair içimde bir his var.